Eğer bu videonun linkini size biz gönderdiysek o zaman siz bizim hastamızsınız. Muhtemelen birçok konuyu zaten daha önce konuştuk ve şu an yatağınızdasınız, burnunuzda bir ateliniz var ve detayları öğrenmek üzere biz size bu videoyu gönderdik tekrar. Eğer değilseniz, biz göndermediysek, kendiniz bizi keşfettiyseniz o zaman ciddi olarak bir rinoplasti ameliyatı planlıyorsunuz demektir. O zaman istediğinizden çok daha fazlası hazır hap gibi bir dosyayla önünüzde. Buyurun efendim. Herkese merhabalar. Ben Doktor Ozan Balık. Bugün rinoplasti hakkında konuşacağız. Sizin daha karar verme aşamanızda bir burun ameliyatına nasıl karar verilir? Daha sonrasında doktor seçimini nasıl yapılır? Hangi teknikle ameliyat olmanız gerekir? Ameliyata karar verdikten sonra neler yapmanız gerekiyor? Arkasından ameliyat olduğunuz ve en önemli kısım ameliyattan sonra sizin bakımınız nasıl olacak? Bu uzun bir video olacak. En altta istediğiniz yere sıçramak isterseniz, ileri bir aşamaya geçmek isterseniz tıklayabileceğiniz linkler koyacağız. Bu arada lütfen aşağıda, Caner şuraya bir yere koyarız değil mi? Burada bir abone linki olacak. Lütfen abone olun. Çünkü bu videonun eski versiyonunda ameliyat sonrası bakımla ilgili anlattığımız bir videomuz vardı. 174 bin kişi tarafından izlendi. Ama takipçi sayımız gördüğünüz gibi çok fazla değil henüz. Lütfen desteğinizi bekliyoruz efendim. Şimdi lütfen bir kahve alın. Çünkü biraz uzun sürecek. Şimdi burun ameliyatına karar vermek, diğer ameliyatlara karar vermekten biraz daha farklıdır. Çünkü siz de takdir edersiniz ki yüzünüzün tam ortasında bir organ. Burun estetiğine karar vermek diğer cerrahilerden biraz daha farklıdır. Gerçi yüz germe de öyledir. Çünkü yüzünüzün tam ortasında bunu saklayamazsınız. Eşinize, dostunuza söylemişsiniz. Sizden bir hafta 10 gün, hadi bilemediniz 2 hafta sonra bir sonuç görmek istiyorlar. Her şey ortada olacak. Bu zaten bizi karar verme açısından biraz daha sıkıntıya sokan, bizi biraz daha geren bir konudur. O zaman biz bu kararı nasıl vereceğiz? Öncelikle sizin ilk yapmanız gereken burun estetinde gerçekten beklentinizin ne olduğuna iyi karar vermeniz gerekiyor. Erkeklerde de kadınlarda da yapılan bir ameliyat bu ve her iki cinste de farklı dinamikleri vardır. Örneğin kadın yüzünde burnunuzu biraz daha kavisli, biraz daha dar yapabilirken erkekte bunun tam tersi geçerlidir. Bazı erkek hastalarımızın feminen burun talepleri de olabilir. Hastaların burada ne istediğini doktora çok net olarak aktarması lazım. Burnun bu arada yapısından kaynaklanan, anatomisinden kaynaklanan, cildinden kaynaklanan bazı limitler vardır. Ki bunlara ilerleyen kısımlarda tekrar değineceğiz zaten. Bu karar aşamasında bir de 3 boyutlu rinoplasti tasarımı diye bir şey var. Buna 3D rinoplasti, bazıları 4D rinoplasti gibi isimler takabiliyor. Ne demek bu? Ameliyatın planlaması öncesinde hani bir çizim yapıp size öncesi sonrası yaklaşık böyle olacak diye fikrinizi alıyorduk ya. Bunun 3 boyutlu olarak alınması yöntemidir. Nedir? Özel bir sistem var. Birden fazla kamera aynı anda fotoğrafınızı çekip 3 boyutlu bir modelleme yapar. O modelleme üzerinden size ameliyat sonucu ile ilgili bir bilgi vermeye çalışılıyor. Geçmişte bu yöntemi çok uyguladık. Kliniğimizde de 3 boyutlu bir simülasyon cihazı vardı ama bunu yıllardır yapmıyorum. Neden? İstediği kadar 3 boyutlu modelleme yapacak ileri bir teknoloji de olsa gerçeği tam anlamıyla yansıtmıyor. Hastanın yüzündeki bir leke bile sizin 3 boyutlu formatlama sırasında olduğundan daha ön plana çıkabiliyor. Ve aslında ne yapmak istediğimi ben hastaya anlatmaya çalışırken sırf 3 boyutlu teknolojinin bu eksiklerinden dolayı hasta benim ne yapmak istediğimi tam olarak anlamayabiliyor. Ve ben yıllardır o yüzden artık 2 boyutluya geçtim. Bu yan profilden bir çizim yaparak hastayla güzelce bunu anlatmaya, kendi estetik algımı, düşüncemin ne olduğunu göstermeye çalışıyorum. Tabi ayrıca Instagram olsun, diğer sosyal mecralar olsun, neyi nasıl yaptığımızla ilgili sonuçlar zaten hastalar görüyor. Gerçekleri de görüyorlar. Referansları da zaten tanıyan hastalar geliyor. 3 boyutluyu o yüzden çok gerekli görmüyorum. Gereksiz yere hastanın aklını karıştırabildiği için. Bu yapanı da neden yapıyor demem. Bunu güzelce yapıp da hastayı da teknik eksikler konusunda bilgilendirebiliyorsanız 3 boyutlu modellemede de gösterebilirsiniz. Maskesini alıp da maskını çıkartıp da gösterebilirsiniz. Heykelini yapıp da gösterebilirsiniz. Her yol mübahtır. Önemli olan hastaya derdimizi iyi anlatmak lazım. Hastayla aynı frekansa gelmek lazım. Kardeşim benim estetik anlayışım bu. Senin yüzüne de bunu yakıştırıyorum ben söyleyeyim. Hastanın refleksi ne oluyor ben onu bir göreyim. Hasta evet bu çok güzel oldu dediyse bu iş tamamdır. Bütün bu çabaların hepsi buna hizmet ediyor. Hangi yöntemle yapıyorsanız onu yapın. İstiyorsanız holografik tasarlayın. Etrafında dönün vesaire. Amuda kalkın bilmiyorum. Ya da heykel yapın kucağına verin. Hiç önemli değil. Yeter ki aynı frekansa hastayla gelmek lazım. Unutmadan söyleyeyim. Bir de doğal ve havalı burun olayı var. Doğal burun. Doğal burun nedir? Aslında en mistik konu bu. Doğal burun. Hastalar bazen çok iddialı buruna getirir. Çok fazla oyuk burunlar isteyebiliyorlar. Bu doğal mı? Doğal değil. Bakın bir şeyi çok karıştırıyoruz. Hastaların doğal dediği kavramla ki ameliyat olmamış hali en doğalı bizim algıladığımız aslında daha farklı.
Bunu yıllarca edindiğim tecrübeden kaynaklanarak söylüyorum. Asıl sebebi şu. Hastaların doğal dediği şey ameliyat yapıldığının anlaşılmamasıdır. Bir ameliyat sonrasında ameliyat yapıldığına dair bir deformite, bir komplikasyon, bir sekel kalmadıysa eğer kişi bu burnu doğal olarak algılıyor zaten. Olayımız bu. Ekstrem derecede burun sırtının alındığı, çok ciddi oyukların açıldığı, çok anormal burun kalkmaları vesaire bunları bir tarafa ayırıyorum. Siz çok güzel bir burun yaptınız ve burnun herhangi bir yerinde küçük bir deformite var diyelim. Küçük bir eziklik, küçük bir yapışma, küçük bir kıkırdak erimesi varsa bu doğal değil diyebilir. Değil demek istemiyor. Çünkü şekli her orantı düzgün. Sadece bir yerde küçük bir bakın bu çukur var ya da kıkırdakta ezilme var. Bundan dolayı doğal değil diyor. Halbuki o doğallıkla ilgili değil, ameliyat olduğunu ele veren bir detay. Sadece siz o detayı ortadan kaldırırsanız küçük bir dokunuşla aslında çok doğal bir burnum oldu diyecek size. Yani doğalın tanımını çok iyi yapmak lazım. Bizim gözümüzde doğal, insan yüzüne yakışan ve ameliyat olduğu anlaşılmayan, güzel, tatlı, böyle minnoş, ne derler, ponçik. Evet, doğal burunda yüzünüze yakışan böyle tatlı bir burun hayal ediyoruz biz. Ve tabii ki ameliyata ait bir kusuru olmaması gerekiyor. Peki revizyon burun ne demek? Dedik ya burnunuzda ameliyat olduğunuza dair bir kusurun olmaması gerekiyor ki biz onu doğal ve hoş bir burun olarak algılayalım. Ama bazı kötü tecrübeler vardır hayatta ki rinoplasti buna çok uygun bir ameliyat. Bazen işler yolunda gitmeyebilir. Biz de kliniğimizde birçok sekonder rinoplasti hastasını kabul ediyoruz. Hastalar çok soruyor kaç defa ameliyat olabilir bir burun? Böyle bir sınır yok. Yani biz kliniğimizde 6. ameliyatını yaptığımız hastaları ben biliyorum. Olay şu ki bir önceki ameliyatta bu burun ne kadar deforme oldu, dokular hangi oranda kurtarılabilir, kullanılabilir olduğu ve hastanın ne beklediği bizi şekillendirir. Biz sekonder rinoplasti ameliyatlarını severiz. Bu konuda geliştirdiğimiz farklı bir bakış açısı var. Bu bakış açısının bize güzel sonuçlar verdiğini de düşünüyoruz. Ama sadece şunu söyleyeyim. Daha önce kötü bir tecrübe yaşadıysanız burnunuzun tekrar kurtarılamayacağını ve güzel bir burun elde edilemeyeceği düşüncesini lütfen unutun. Hiç ellenmemiş buruna göre birçok zorluk da beraberinde getiriyor. Ama güzel bir burun elde etmek elbette mümkündür. Sadece unutmayın bu ameliyatlar sırasında bazen kulaktan kıkırdak alırız. Bazen kaburgadan hemen deri altında küçük bir parça kıkırdak almamız gerekebilir. Bazen gene doku altında bizim fasya dediğimiz grefleri, doku parçacıklarını kullanmamız gerekebilir. Bazen bunların hepsini birlikte bir kombine ederek bir şekillendirme işlemine gidebiliriz. Ama öyle ya da böyle daha önce burun ameliyatında kötü tecrübe yaşayan insanlara gerçek bir umut kaynağı olabiliyoruz. Bunu birçok klinik de yapabiliyor. O yüzden umutsuzluğa lütfen kapılmayın. Hikayeyi baştan yeniden tasarlayıp yazabiliriz. Bu konuda kendinize de bize de bir şans verebilirsiniz. Şimdi siz ne istediğinizi biliyorsunuz. Genellikle sosyal medyada yaptığınız araştırma sonrasında size benzeyen yüzlerde hangi burunların ne kadar düzgün durduğuna karar verdiniz ve şimdi bir doktor bulma aşamasındasınız. Peki en iyi doktoru nasıl bulacaksınız? Sizin için en iyi doktoru nasıl bulacaksınız? Şimdi bu kısma geliyoruz. Bakın araştırmanızı nasıl yaptınız? Günümüzün artık vazgeçilmezi. Giriyorsunuz, açıyorsunuz Google sayfasını, yazıyorsunuz ya da YouTube'da bir takım şeyler yazıyorsunuz. En iyi burun doktoru, en iyi burun doktoru ya da rinoplasti, Türkiye, İstanbul vesaire. Böyle bir araştırmaya giriyorsunuz. Ama burada hesaba katmadığınız bir şey var. Bakın plastik cerrahi ya da estetik cerrahi de diyebilirsiniz. Bir sanattır. Bu işi yapan cerrahlar bir sanatsal algıyı ürüne çevirecek bir cerrahi işlem yapıyor. Ve burada cerrahın el becerisi, cerrahın bilgisi, hangi seviyede olursa olsun cerrahın yapabileceği şey onun hayal edebildiği kadardır. Şimdi mesleğin başlangıcında hastaların çizim taleplerine çok sıcak bakmıyordum açıkçası ama çünkü bunu bir tıp diplomamı, tıp derecemi sorgulamak olarak algılıyordum. Aslında bu büyük bir hataydı. Şimdilerde ise özellikle hastalara, özellikle primer burunlarda bir çizim yapıyorum. Bu çizim üzerine ne düşündüğümü anlatıyorum. Ve bunu yaparken en büyük amacım benim düşüncem üzerinde hastaların ne düşündüğünü ifade edebilmesi. Çünkü önünde bir resim var. Öncesi sonrasını çizmişim. Hasta bunu çok kalkık, çok inik ya da çok dar şekli üzerinde bir yorum yapabiliyor. Ve bu yorum ben hastayla aynı estetik algıya sahip miyim bana onu söylüyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ben ağzımda kuş tutsam eğer sizle aynı frekansta değilsem ben sizi mutlu etme olasılığım imkansızdır. Bunu siz de takdir edersiniz. O yüzden bir doktoru araştırırken neye göre en iyi araştırıyorsunuz? Ya da Google'un verdiği oylamaya göre mi? Ya biliyorsunuz bu bir market aynı zamanda. Eğer yeterince ödediyseniz Google her zaman sizi ön planda tutacaktır. Bunun gerçekliğini çok iyi
anlamanız lazım. Doktorun sanat anlayışının sizin düşüncenizle uyumlu olup olmadığını görmeniz lazım. Eğer bu konuda doktorun çalışmalarını gördüyseniz, ki bazı kişiler buna çok karşı, doktorun bu tür bir market ortamında öncesi sonrasını sergilemesinin çok doğru olmadığını da söyleyebilir ama şu da bir gerçek. Estetik cerrahi sadece bir doktorluk mesleği olarak göremezsiniz. Biz sadece cerrah değiliz. Biz sadece doktor değiliz. İşin bir de sanatsal tarafı var. Cerrahi tarafı arkasında 6+6 toplam 12 yıllık büyük bir tıp eğitimi olsa da sizin sanat tarafı bambaşka bir şey. Sanat tarafında beğenilmeye, sanat tarafında alkışlanmaya, sanat tarafında destek görmeye bizim de ihtiyacımız var. Onayınız gerekiyor. Tıp diplomasını almışım. Bu zaten onaylanacağı kadar onaylanmış. Bu kısmı sıkıntı değil. Ama sizin de bir yolda yürüyeceğiz. Ya da cerrahınız sizin de bir yolda yürüyecek ve size bir eser verecek. Siz bu eserle bir ömür yaşayacaksınız. O yüzden sanatsal kısmında mutabık kaldığınızdan emin olmanız lazım. Peki, doktoru seçtiniz. Gerçi doktor seçiminde bir parantez daha açacağım. Bunu bir plastik cerrah mı yapmalı yoksa bir kulak burun boğaz mı yapmalı? Eskiden bu çok daha fazla tartışılırdı ve eskiden çok daha radikal olarak bunu kesinlikle bir plastik cerrah yapmalı derdim. Hatta diyordum plastik cerrahi herhangi bir kitabını alın, küçük ya da büyük fark etmez. Rinoplasti, burun estetiği ile ilgili bir sayfaya ulaşırsınız. KBB'de öyle değil. Özel bir eğitim almaları, üzerine ekstra eğitimler ve kurslar geçirmeleri gerekiyor. Bu aslında doğru ama günümüz dünyasına baktığımız zaman bu işi çok düzgün yapan, çok iyi yapan bir sürü kulak burun boğazcı arkadaşımız var. Gerçekten bu işe gönül verdikten sonra, bu işe odaklandıktan sonra, üzerine de belli bir tecrübe biriktikten sonra bu işi plastik cerrahlarda, kulak burun boğazcılarda son derece güzel bir şekilde yapabiliyorlar. Onun dışında Türkiye'desiniz. Türkiye'deki bir cerrahı şu an dinliyorsunuz ve çok şanslısınız. Bu sadece bana ait bir özellik değil. Türkiye burun konusunda, aslında estetik cerrahi bütün dallar için söyleyebilirim ama özellikle burun konusunda emin olun dünyanın bir numarasıdır. Birçok iyi plastik cerrah ve kulak burun boğazcı harika işler yapıyorlar. O yüzden Türkiye bu işlemin yapılabileceği en doğru lokasyondur. Bu açıdan 1-0 önde başlamış durumdayız. Peki, şimdi burun ameliyatı yapacağız. Biraz burun hakkında konuşalım. Burnu özel kılan bazı özellikler var. Kendine özgü. Nedir? Beğenimizi oluşturan bir dış yapı var. Bu dış yapının hemen iç yüzü de fonksiyonel bir önemi vardır. Sizin aldığınız hava burnumuzun içerisinde, hatta burada eski dostumdan göstereyim. Burada dışarıda bir kemik çatımız. Bu kemik çatımızın altında kıkırdak bir devamlılık olacak. Tabii yıllar içerisinde kaybetmiş bunu. Ortada bir septumumuz var. İçerisinde konka dediğimiz sağda 3 solda 3 toplam 6 tane rafımız var. Fonksiyonel anlamda ne işe yarıyor peki bu? Nefes almaya diyebilirsiniz ama sadece nefes almaya değil. Yani havanın geçtiği herhangi bir delik değildir burun. Hava gelir burnunuza, burnunuzun tüylerinden başlar süzülmeye. Daha sonra konkalarınız değerek içeride bir hareket, bir türbülans yapar ve bu türbülans bizim gırtlağımızdan akciğerimize gitmeden önce nemlenir. Üzerindeki partiküller mukozaya yapışır. Mukoza bu partiküller içerisindeki mikroorganizmalarla, yabancı cisimlerle savaşmaya burunda başlar ki sistemimize, vücudumuza bir zarar gelmesin diye bunu burada engeller. Peki diyeceksiniz ki bunun burun estetiğiyle ne ilgisi var? Bunun burun estetiğiyle çok ilgisi var. Düşünün, sizin bir burun çatınız, içerisinde bir havalandırma sisteminiz var. Burun ameliyatında genellikle yapılan şey burnumuz bir tık küçülecek. Erkeklerde çok olmasa da kadınlarda oldukça minyon burunlar hedefleniyor genellikle. Peki siz dış çatıyı küçülttünüz. Peki bu çatının altındaki raf sistemi ne oldu? Bu raf sistemi içeride sıkıştı. Siz bu sefer daha önce hiçbir solunum probleminiz yok belki de ama burun ameliyatında dış duvar değiştiği için sizin havalandırma sisteminiz, içerideki o ortam bozulmaya başlar. O zaman biz ne yapmalıyız? Bir burnu estetik anlamda şekillendirirken solunum mekanizmalarınızı da paralelinde mutlaka değerlendirmemiz, elden geçirmemiz ve yeni burun şeklinize göre ayarlamamız gerekiyor. O yüzden burun ameliyatlarını hiçbir zaman sadece estetik yaptırdım çıktım diye düşünmemeniz lazım. Solunum sisteminizin yeni burun şeklinize adapte edilmesi gerekiyor ve seçmiş olduğunuz doktor hem burnun fonksiyonel anlamda devamlılığını sağlamalı hem de estetik anlamda güzel sonuç vermeli. Ameliyat öncesi zaten hali hazırda bir solunum probleminiz olabilir. O zaman burun estetiğiyle birlikte sizin solunum probleminizi de çözmesi gerekiyor. Sonuçta istediği kadar güzel olsun. Eğer siz nefes alamıyorsanız, gece boyunca ağzınız açık uyuyorsanız burun ameliyatından hiç kimse mutlu olmaz. Hiçbir faydası da yoktur. O zaman şimdi burnun içerisindeki diğer yapılardan biraz söz edelim. Konka ya da bazen burun eti diye duyduğumuz şeyler. Bunlar nedir? Burnumuzun içerisinde hani az önce söz ettim ya 6 tane raf sistemi var. İşte bunların her birinin adı konka. Konkalar şu şekilde boynuz gibi bir kıvrımı olan kemiksi yapı ve bu yapının üzerinde mukoza vardır. Ortada
Ortada da septum var. Çünkü sağlı sollu konkalar. Ortada da septum dediğimiz bir kıkırdak yapımız var. Bu konkalar bazen alerjen maddelerle, bazen geçirdiğimiz enfeksiyonlarla, bazen de anatomik olarak büyük olabilirler. Biz çatıyı küçültürken konkalar üzerinde de küçültme işlemleri yapıyoruz. Ve bu küçültme işlemleri daha çok bilindiği haliyle radyo frekansla değil, cerrahi olarak kemikten de bir parçayı alarak yapıyoruz. Neden? Burun küçülecek, şekil daha minyon olacak, iç ortamın hacmi küçülecek. Bu küçülen iç hacim içerisinde sizlerin rahat nefes almasını istiyoruz. Daha ameliyatın başında hastalar bize konka hipertrofisiyle gelebiliyor. Ne demek? Konkanın hipertrofi, büyümesi ve o konkayı artık küçültmek farz oluyor. Beraberinde başka hangi problemler olabilir? Septumumuzda eğrilikler. Septumda deviyasyon. Septal deviyasyon. Ne demek? Ortada bu kıkırdaktan söz ettik. Burnumuzun sağda solda 2 tane çatısı. Bu kıkırdak üzerinde eğrilikler olabilir. Sağa, sola ya da tabanında bizim crest dediğimiz katlantılar olabilir. Tam burun tabağına değdiği yerde. Bunların hepsi ne yapıyor? Sizin hava yolunuz içerisinde eğriliklere ve tıkanmalar neden olabiliyor. Septumumuzda bir deviyasyonunuz, eğriniz varsa konka hipertrofiniz bazen gidiyor bu eğrilikle birleşip sizin nefes almanızı iyice işin içinden çıkılmaz hale getirebiliyor. O zaman ne yapmak lazım? Burun ameliyatında kesinlikle septumumuzdaki eğriliğin de düzeltilmesi gerekiyor. Buna da septum deviyasyon ameliyatı diyoruz. Bizim pratiğimizde dediğim gibi sadece burnu estetik anlamda dokunup bırakmak olmaz. Beraberinde bu anatomik problemleri de elden geçirmek gerekiyor. Peki burun estetiğinde böyle teknik anlamda ilerlemeler olurken bizde şöyle bir parantez açılıyor aslında görüşmelerde. Burun ucu estetiği, tip plasti. Hasta size resminizi yolluyor, bilgi almak istediğini söylüyor ve tip plasti olmak istediğini söylüyor. Resme bakıyorsunuz, burun kemikleri geniş, sırtta kemeri var, kanatları geniş ama hasta sadece size tip plasti olmak istiyorum diyor. Ya da hasta görüşmede yüzdeyken de aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Peki soruyoruz, sadece problemimiz gerçekten burnunuzun ucunda mı? Hayır. O zaman neden sadece tip plasti istiyorsunuz? Bakın, hastalar burun ameliyatını kafalarında çok fazla büyük bir noktaya taşıdıkları için, bu küçük ameliyat olduğu için değil ama kendileri yapacakmış gibi bir hazırlık yaptığı için gözlerinde çok büyüyor. Ve çok büyüdüğü zaman da korkular ön plana çıkmaya başlıyor. Korkuyu küçültmek için ne deniliyor? Tip plasti. İşte küçücük, sadece ucunu düzelsek. Burunun her basamağı, ki bunun bir takım subünitleri vardır. Alt estetik üniteleri vardır. Burun ucu, burun kanadı, burun sırtı, burun kökü, yan duvarlar. Bunlar her biri birbiriyle çok özenli bir şekilde bağlıdır zaten. Meslek hayatım boyunca ki 2002 yılından beri plastik cerrahi içindeyim. Sadece tip bölgesine, yani şu burnunuzun ucuna sadece dokunarak başarılı sonuç elde edilebilecek hasta sayısı emin olun pratiğimin %5'i bile değil. %5'ini bile doldurmuyor. Sadece hastalar korktukları için, olacakları işlemin boyutunu azaltmak için tip plasti diye bize gelebiliyor. Ve bu ameliyatları yapmıyoruz. Çok az hasta sadece tip plasti için uygundur. Korkularınız sizi yönetirse güzel bir sonuç elde etmeniz çok zora gider. Ve buna bazen yeşil ışık yakan cerrahlar olacaktır etrafınızda. Bunu yapmayın. Kendinize bu kötülüğü yapmayın. Eğer burnunuzun tam bir rinoplasti ihtiyacı varsa bunu sadece bir kısmını yaparak geçiştiremezsiniz. Bu bir total vücut şekillendirme planınız vardır. Ben şimdi memeyi olayım sonra karın germe olayım gibi bir şey değil. Burunun her tarafı bir bütündür. Siz bu bütünü bir bütünlük içerisinde ele almanız gerekiyor. Lütfen burada kararı biraz doktorunuza kulak vererek gözden geçirin. Yine hazır tip plastikten söz etmişken bir de meşhur burun dolgularınız var, öyle değil mi? Bakın, burun dolgusuyla burun estetiği diye bir şey olabilir. Evet, böyle bir şey olabilir. Ama şimdi birlikte düşünelim. Dolgu. Adı üstünde dolgu, boşluğu dolduran şey. Şimdi siz geldiniz, burnunuzda bir kemeriniz var ve bundan kurtulmak istiyorsunuz. Boşluğu doldurarak bu kemerden nasıl kurtulacaksınız? Aslında kemer aldırmıyorsunuz. Doğru mu? Nedir? Kemeri algılamanıza sebep olan şey burun kökünüzdeki boşluk. O zaman geliyor dolgu buraya yapılıyor. Yani ne oluyor? Burun kökündeki çukurunuz sizin burun kemeriniz kadar yükseğe çıkıyor. Belki burnucunuz da aşağıda, biraz da oraya dolgu yapılıyor. Ne oldu? Tamam, evet, burnunuz düzeldi ama siz burun ucuna dolguyla yükselttiniz. Burun kökünü doldurdunuz. Belki burun kökünüz direkt alnından başlayacak hale getirdiniz. Ne yaptınız? Siz burnunuzu büyüttünüz. Şimdi bu ayrımı çok iyi yapmak lazım. Evet, kemeri kamufle etmek adına burnunuzun kökündeki ve ucundaki düşüklükleri, çukurları doldurmayı tercih etmiş oluyorsunuz. Doğru bir strateji mi? Bence değil. Eğer çok hafif bir kemeri konuşuyorsak bu denenebilir. Ya da ne bileyim çok hafif bir burun ucu düşüklüğü varsa sadece burun ucuna az bir şey koyarak yükselmesi sizi tatmin ediyorsa bu denenebilir. Ama unutmayın, siz bir boşluğu dolduruyorsunuz. Adı üzerinde dolgu ve burnunuz eskisinden biraz daha büyük olacak. Bu ayrımı çok iyi yapmanız lazım. Yoksa düşünsenize, yani burun ameliyatı yapıyorsunuz. Burnu baştan sona tasarlıyorsunuz. Bir dolgu yapmak ne kadar zor olabilir ki? Yanlışa gitmeyin lütfen. Burun ameliyatlarında hastaların çok klasik
sorduğu sorulardan bir tanesi de burnumu kıracak mısınız? Şimdi cevabı hayır. Aslında bu cevap benim için değil, herkes için hayır. Çünkü kırmak kelimesi çok kontrolsüz bir şey. Ama insanların imajında genellikle bir çekici, torun çekicini sallar gibi burun ameliyatı yapıldığını zannediyor. Burun böyle bir şey değil. Burun ameliyatında siz klasik yöntemle de yapsanız, ince çok özel keskiler kullanırsınız. Ya da piezo ile yapsanız testere kullanırsınız. Hangisi olursa olsun olay kırmak değil. Olay milimetrik olarak hesaplanıp burundaki kemikteki fazlalığın alınması olayıdır. Bu kibar bir işlemdir. Kırma, dökme, çırpma burun ameliyatında olmaz. Aklıma gelmişken bir diğer konu, burunda tampon kullanacak. Şimdi uzmanlık yıllarımın başında, asistanlığımda hatta tampon evet kullanıyorduk. İnce bir gazlı bezdir aslında bu. Antibiyotik emdirilmişti. Burun içerisine yerleştirilir ve hastalar haklı olarak da toplumun zihnine kazınmış bir şey. İçeriden böyle 1 metre o tamponun çıkarıldığı sahneler var. Yok, artık bunu kimse kullanmıyor. Bu konuda içiniz rahat olsun. Ne bizde ne başka yerde bunu kullananı artık ben görmüyorum. Onun yerine nedir? İçeride bulan, kendi içinde deliği olan silikon bir splint dediğimiz bir destek var. Bu destek işte içeride bir hafta kaldıktan sonra, ki bazıları 3 günde çıkartıyor. Benim tercihim bir haftadır. Bir hafta sonra yağdan böyle kıl çeker gibi çok rahat alabilirsiniz. Hatta isterseniz bir tane dikiş var, onu kestikten sonra veririm. Kendiniz bile çıkartabilirsiniz. O kısma takılmayın. O kısmı kolay geçecek. Evet. Sık sorulardan bir tanesi. Nereye koyacağımızı da çok bulamadık ama piezo ile burun estetiği. Piezo nedir? Piezo ultrasonik bir testeredir. Hastalar bazen geliyor. Piezorinoplasti olmak istiyorum. Tamam, olabilirsiniz. Piezorinoplasti olabilirsiniz. Bu sorun değil. Ama bunu çok farklı bir teknik olarak algılıyorlar. Mesele o değil. Bakın. Şimdi hangi yöntem olursa olsun, açık ya da kapalı, burun sırtından keserek ya da let down yaptınız ya da preservation yaptınız. Burun tabanından keserek kemiğinizi indirdiniz. Kemik yüksekliğini azalttınız. Hangi yöntem olursa olsun. Piezo denilen şey burun kemiğini kesmek için kullanılan testerenin bir çeşididir. Sadece cerrahi alettir. Bu bir teknik değildir. Bu ayrımı iyi anlayın. Anladıktan sonra seçiminizi yapın. Ameliyathanelerde bu cihaza ulaşılabiliyor. Bu cihaz çok yaygın olarak kullanılıyor. Ama bu cihazı kullanılıyor olması ameliyatınızın sizin kusursuz ve çok güzel olacağı anlamına gelmez. Bunu neden vurguluyorum? Ticari amaçla kullanılacak bir detay değildir bu. Sonuçla ilişkili bir şey değildir. Lütfen bunu anlamanız lazım. Peki ultrasonik ne demek? Nasıl yapalım? Şöyle bir kalem alayım elime. Bu kalemi görüyorsunuz. Bu kalemi tırnağıma değiriyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ama eğer ben bu kalemi saniyede 20.000 defa, 30.000 defa titremesini sağlayabilirsem ve bu titrerken eğer tırnağıma dokunursam benim tırnağımla temas ettiği yeri ben kesmeye ve tıraşlamaya başlarım. Şimdi bir testere, bildiğiniz standart küçük bir testere hayal edin. Bu testereler zaten yıllarca kullanılıyor burun ameliyatlarında. Sadece bunu ultrasonik bir cihaza bağlanmışlar. Ultrasonik cihaz bunu saniyede 20-30 bin defa, artık tam doğrusunu bilmiyorum, yanlış olmasın, titreterek kemiğe değdiği zaman kemiğiniz rahat bir şekilde kesiliyor. Evet, kesme işlemini kolaylaştıran bir cihazdır. Bunu seveni de çok fazladır. Uygulayanı da vardır. Ben de zaman zaman uyguluyorum ama ameliyatınızın tekniğiyle ilişkili bir şey değil. Ne olduğunu bilmenizi istiyorum. Piezo ultrasonik bir dalgayla çalışan testeredir. Bir diğer fantezi. Lazerle rinoplasti nedir? Benim yaş kuşağım çok iyi bilir. Bizim zamanımızdaki çizgi filmler, ki mecbur hepimiz aynı şeyi izledik. Lazerler, lazeryonlar, lazerin içinde olduğu her şeye biz tapıyoruz. Her şeyi çok seviyoruz çünkü çocukken biz bunları çok severdik. Böyle büyüdük. Şimdi için içine lazere girince yüksek bir teknoloji ürününü ameliyatınıza dahil olduğunu düşünüyorsunuz. Lazer ışını amplifiye bir foton üretim cihazıdır aslında. Ne demek? Fotonlar birbiriyle çarpışıyor. Foton sayısı artıyor. Belli bir doygunluğa ulaşınca ince bir fiberden gidiyor ve siz çok güçlü bir enerji transferi yapıyorsunuz. Lazeri sanayide kullanıyoruz, tıpta da kullanıyoruz. Yakmak için kullanıyoruz. Çünkü güçlü bir ısı kaynağıdır. Lazeri piezoda anlattığım üzere, piezo ne yapıyordu? Ultrasonik olarak titreşimle kemiğinizi kesiyordu. Burada da titreşen bir şey yok. Lazer ışını ince bir fiber olarak gidiyor. Kemiğinizi kesiyor. Beraberinde tabii kanayan damarları, mukozayı vesaire, mukoza kesisi de yapabilirsiniz. Kanayan damarları koagüle de edebilirsiniz. Ama kemik üzerinde bunu daha çok uyguluyorlar ve buna lazerle rinoplasti diyorlar. Bunu üreten, tanıtan adamlar bile dünyada vazgeçmiş durumda. Bunu deneyen birkaç kişi oldu Türkiye'de. Saçma sapan sonuçlar oldu. Tek kelimeyle söylüyorum. Rezil bir yöntem. Lütfen saçmalamayın. Lazerle rinoplasti de bir şey olmaz. Yapanlar var. Onları da bırakmalarını tavsiye ediyorum. Yol yakınken dönsünler. Yanlış. Mikromotor ile rinoplasti ne demek? Mikromotorla rinoplasti piezoda olduğu gibi bir testere sistemidir. Piezoda ultrasonik ses dalgası titreterek kemiğinizi kesiyordu. Burada da motor yardımıyla kesiyorsunuz. İşi kolaylaştıran bir cihazdır. Sık kullanılan bir cihazdır. Sadece dediğim gibi bunun bir el aleti olduğunu, ki el aleti, sayısız el aleti vardır rinoplastide. Onlardan bir tanesi olduğunu ve ameliyatınızın sonucuyla direkt ilişkili olmadığını lütfen unutmayın. Cerrahın biri bunda çok iyi
iyidir. Gerçekten çok güzel sonuç alıyordur. Aynı aleti diğer cerrah eline aldığı zaman siz aynı sonucu göremeyebilirsiniz. Neden? Çünkü herkesin pratiği ve el alışkanlığı farklı. Ama popüler dünyada bazı konular bunu ben de yapıyorum. Neyi iyi yapıyorsak onu ön plana çıkıp bunu aslında pazarlama amacıyla kullanıyoruz. Neden? Çünkü bu işten para kazanıyoruz. Evet. Şimdi bir de septorinoplastikten söz edelim. Septorinoplasti bir ameliyat tekniği olarak adlandırılan bir yöntem değildir. İki tane şeyin birleşimidir. Ne dedik? Septum dediğimiz orta hatta bir eğriliğimiz olduğu zaman, septumda deviyasyon olduğu zaman ya da tabanda kres var diyelim. Biz ne yapıyoruz? Burun ameliyatında bunları düzeltmek zorundayız. Ne oldu? Biz bir septoplasti yaptık. Burun şekillendirilmesi, burun estetik ameliyatı neydi? Rinoplasti. İkisini birleştirin. Septorinoplasti. Özetle iki problemimiz varsa iki ameliyatın birleşiminin ismidir bu. Yani özel bir anlamı yok. Yapısal olarak burunda başka hangi problemler bizi zora sokar ya da işimizi zorlaştırır ya da düşünmemiz gereken bir parametre daha ortaya koyar. O da burun derisinin kalınlığı. Bu çok sorulan sorulardan bir tanesi. Burun derim kalın, ben burun ameliyatı olamazmış. Yanlış. Burun deriniz kalın olsa da burun ameliyatı olursunuz. Elbette bizim tercihimiz normal kalınlıkta bir burun derisi. Ama sizin normalden daha kalın bir burun derisine sahip olmanız bu burun ameliyatı olamayacağınız anlamına gelmez. Sadece altta kıkırdağınıza bir şekil verdiğinizde bunun üstünü örten burun deriniz yeterince kıkırdak detayları gösteremeyebilir. Yeterince ince, yeterince zarif olamayabilir. Ama şunu kabul etmek zorundayız. Elimizdeki malzeme buysa biz de buna göre bir strateji izlememiz gerekiyor. Burnunuz öncekinden daha ince, öncekinden daha zarif olacaktır. Sadece bunu çok iyi tartışıp aramızda sizin beklentinizin ne olduğunu anlayıp sizin beklentinize ne kadar yaklaşabileceğimizi çok iyi planlamamız gerekiyor. Septum deviyasyonundan söz etmişken eğri burunlar bir diğer problem. Eğri burunlar bizi zora sokuyor mu? Aslında değil. Bir burun neden eğrilir? Bunu oluşturan parçaları düşünürsek yukarıda kemik, altına kıkırdak, en iç katmanda mukozanız, belki içerideki yaralarınız vardı buna bağlı sıkarlar, dışarıdaki deriniz. Bunların hepsine bağlı sebeplerden dolayı ayrı ayrı ya da birlikte burnunuz eğri olabilir. Bu ameliyatı evet teknik anlamda farklı bir yere çeker ama bu ameliyatınızın çok zor bir ameliyat olacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Ya bazen sadece burnun bir duvarındaki kemikteki 1 milimetre daha fazla alarak sadece 1 milimetrelik rotasyon yaptırarak sizin bütün eğriliğinizi belki de ortadan giderebileceğiz. Zannettiğiniz kadar karışık olmayabilir. O yüzden lütfen bu detayları doktorunuzla güzelce konuşmalısınız. Evet, bir diğer konu. Burun estetiğiyle horlama düzelir mi? Horlama dediğimiz şey küçük dilimizin nefes alıp verme sırasında hızlı bir şekilde salınmasıdır. Ben bunu şeye benzettim. Arabada seyahat ediyorsunuz, pencere camını indirdiniz, dışarı bir kağıt uzatır, o kağıdın çıkardığı hışırtılı sesin aynısıdır aslında horlama. Peki neden herkes horlamıyor? Herkesin küçük dili olduğuna göre herkesin küçük dili o kadar gevşek ve sarkık değil. Bazen bu horlamanın sebebi gerçekten de burundur. Çünkü dedik ya burun içerisinde raf sistemi var. Hava içeri girerken bir türbülansla içeri gidiyor. Neden? O duvarlara çarpacak, ısınacak, nemlenecek, ondan sonra geçecek diyoruz ya. Bazen içerideki hava mekanizması, orada yaratılan türbülans o kadar böyle dalgalıdır ki bu nefes alma aşamasına gider sizin küçük dilinizi resmen tokatlar. Ve bu da horlamaya neden olabilir. Ve burun ameliyatında hastalara horlama problemi olan şunu söylüyoruz. Nefes alma problemimizi biz bir düzeltelim. Siz bundan bir fayda görün. Horlamanız ne kadar geçiyor onu birlikte değerlendirelim. Çünkü bütün horlama sebebi sadece burun değil. Genellikle horlamanın sebebi yumuşak damağınızın tam o küçük dilinizin birleştiği o damak kısmı oranın gevşekliği olduğu için burun estetiğinde hava yolunuz açılsa bile horlamanız devam edebilir. Ve bunun için ayrı bir işlem yapmak gerekir. Belki o bölgeye radyo frekans, belki de uvula dediğimiz o küçük dilin alınması çözümlerden biridir. Artık bu sizi ne kadar horladığınızda, yanınızdaki eşinizin bundan ne kadar rahatsız olduğuna göre değişir. Pekala. Gelelim. Burun ameliyatına karar verdik. Ne yapacağımız şeklinde karar verdik. Doktorumuzu da seçtik. Peki teknik ne olacak? Aslında siz doktoru seçtiğinizde aynı zamanda teknik de seçmiş oluyorsunuz. Çünkü genellikle her doktor inandığı ve pratiğini geliştirdiği bir teknik üzerinden yola çıkar. Temel olarak burun estetiği ameliyatlarının iki tane temel tekniği ayırabiliriz. Bunlar açık ve kapalı diye. Biliyorsunuz açık en çok internette siz videolarını izlediniz ki hastalar bunu izlemelerini çok önermiyorum. Buna gerek yok yani. Ben arabamı tamire verirken bu motorun neresini söküyordu tutup da YouTube'da bunu izlemiyorum açıkçası. Ustasına emanet ediyorum. Güvendiğim bir ustaya. İzlediğinizi bildiğim için anlatıyorum. Açık burun estetiğinde açık rinoplaside polymella dediğimiz bu tabanda bir kesi yapılır ve burun cildi kıkırdaktan kaldırılır. Siz altta kıkırdağı ve kemiği şekillendirdikten sonra bunu alır giydirirsiniz. Ameliyat süresi nedir? Ameliyatın süresi cerrahinin pratiğine, becerisine, düşüncesine göre 1,5 saatte bitiren de vardır, 4 saatte bitiren de vardır açıkçası. Ama 1,5 saatte bitirmiş olsanız bile burun cildini kaldırdığınızda derinin elastik yapısından dolayı bu doku orada küçülüp büzüşmeye başlar. Şöyle düşünün, derimiz elastiktir, likralı bir kumaş gibi.
Örnek veriyorum. Eğer şu sohbetin başında şu boyda bir deriyi alıp masama koysam ve 1,5 saat sonra buna baksam bunun %50'sini belki küçülmüş bulacağım. Düşünün şimdi burnunuza şekil verdiniz. Ameliyatın sonuna da ki arada kontrol ediyor olsanız bile. Ameliyatın sonunda siz bunu tekrar yerine giydiriyorsunuz. Dikişlerinizi atıyorsunuz. Dikiş attığınızda bir gerginliğiniz var. Ve şekil aslında deri elastikiyetinden dolayı bozulma uğramıştır. Ve siz ameliyat sonunda aslında son şekli görmüyorsunuz. Biz bunu ancak tamamen deri tekrar kendini yumuşak bir şekilde bırakıp zemin oturduktan sonra anlarsınız. Bu bir. İkincisi, burnumuz şişecek ameliyattan sonra bir miktar ve bu şişlik hücreler arası sudur ve bir yerlere akması lazım. Nereye akacak? Yer çekimini aşağı doğru çekiyor ve kanatlardan ve kolumelladan lenfatiklerle bu drene olacak. Genellikle burun küçültürken biz kanatlarda küçülttüğümüz için ki birçok cerrah bunu yapıyor artık. Kanatlardan küçülttüğümüz için buralarda bir cilt kesimimiz var. Bir de burayı kestiğiniz zaman bu ne anlama geliyor? Burundaki ödem kapalıya göre birazcık daha uzar ve vücut ödemi, boşluğu sevmez. Bunu gördüğü yerde fibrozis dediğimiz bir dokuyla doldurmaya başlar. Geçmeyen ödemler, geçmeyen burun ucu sertliklerinin genellikle sebebi budur. Ayrıca buradaki kesi genellikle iyileşir. Ama kötü iyileşirse eğer ya iz bırakırsa o zaman burnunuz altında o ameliyatı olduğunuza dair bir damgayla yaşamak zorunda kalırsınız. Bu benim kişisel görüşüm. Bu arada açık rinoplastikte de bir sürü başarılı örnekleri elbette görüyorum. Birçok arkadaşım da bunu bu şekilde yapıyor zaten. Ama benim kendi pratiğim, kendi inancımda burun estetiği kapalı yapılmasını ben tavsiye ediyorum, öneriyorum ve kapalı yapıyorum. Sekonder rinoplastiler dahildir buna. Şimdi burun estetiğinde açık ya da kapalıya karar verdikten sonra içeride de aslında tekniğin yönünü değiştiren bazı şeyler var. Özellikle günümüzde bütün dünyada her geçen gün popülaritesi artan bir kavram var. Fransız bir cerrahın bizlere tanıttığı let down denilen bir teknik daha da gelişti ve her geçen gün popülaritesi artmaktadır. Biz bunu günümüzde let down olarak biliyoruz. Hastalar bazen push down olarak bundan söz ediyor. İlkel halindeki ismi push down olarak geçmişti. Sonrasında dokuların korunmasından kaynaklanan preservation rinoplasti denildi. Koruyucu rinoplasti denildi. Herkes bir isim vermeye başladı. Peki nedir bu hikaye? Düşünün ki benim burnumda bir kemer var. Bu eskiden ne yapardık? Kapalı ya da açık fark etmiyor. Her iki teknikte de biz burundaki kemerin sırtını alırdık. Özel keskilerimizle bazen piezo ile bunu alırız. Daha sonra yanlardan kesilir. Burun çatısı kapatılarak istediğimiz burun yüksekliğine ulaşırdık. Bu koruyucu rinoplasti, let down rinoplasti peki artık ne yapılıyor? Ya da reservation rinoplasti artık ne yapılıyor? Bunu bir masa gibi hayal edin. Burnunuz bir masa. Masanın bir yüksekliği var. Eskiden masanın tepesinden alıyorduk. Şimdi hayal edin. Masanın bacaklarından kısaltıyorsunuz. Masanın bacakları yani tabanı. Tekrar bizim arkadaşı alalım. Burnunuzun tabanından eksilme olursa burun yüksekliğiniz geriye doğru gider. Geriye doğru düşer. Zaten let down düşüşe bırakma anlamına geliyor. Yukarıdan küçük bir baskıyla aşağı doğru iner. Peki diyeceksiniz ki niye? Bakın bunlar canlı doku. Kıkırdakta canlı doku, kemikte, mukozanızda, derinizde. Kemiğimizi biz keserek bu sırtı aldığımızda vücut iyileşirken ben yaralandım diyor. Ben bunu onarmam lazım diyor ve kemik iyileşmelerinde bazen bu rinoplasti elimize küçük küçük filizlenmeler gelirdi. Normalde bu şekli bozmuyorsa bizim için hiçbir önemi yok. Gerçekten de önemi olmaz. Ama gelin görün ki let down'da burun sırtı korunuyor. Ne demiştik? Masanın bacakları kesildi. Masa alçaldı. Aşağıdan bir eksiltme olduğu için, sırt olduğu şekle gittiği için siz dokunduğunuzda evet burun kemeri gitmiş ama eski burnunuza sanki dokunuyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Ve burnunuza dokunan biri sizin ameliyat olduğunuzu asla burun sırtınızdan anlayamıyor. Çok ciddi avantajlar vardır. Ayrıca bu oldukça stabil bir ameliyattır. Ya ne demek bu? Ameliyat sonrası eski tekniğe göre siz aldığınız en ufak bir darbede burnunuzun eğrilmesi, şeklin bozulması daha olası iken let down'da bu biraz daha zor bir olaydır. Çok güçlü bir yapıdır çünkü. Travmalara karşı da nispeten daha dayanıklıdır. Yani o yüzden eğer uygun hastada ki her hasta uygun değil, uygun hastalarda let down yapılması son derece avantajlı, ameliyat süresini kısaltan bir uygulamadır. Teknik anlamda da rinoplastide önümüzde bu seçeneklerimiz var bizim. Nasıl bir anestezi yapmak lazım? Burun ameliyatları eskiden lokal de yapılabilir, genel de yapılabilir de seçenekler sunulurdu ki lokal hayatımda 2 defa yaptım. İkisinde de bin pişman oldum. Ama bir tanesi anestezi uygulanamayan bir hastaydı. Öbürü de uzmanlığımın ilk yıllarında hasta ben sadece lokal olabilirim, yaparsanız bunu istiyorum dediği zamanlarda çok da gençtim, kabul ettim ama ikisi de pişman oldum ameliyatlardır. Bunu kendinize yapmayın. Ameliyat öyle ya da böyle ne kadar doktor profesyonel de olsa, ne kadar işlem basit de olsa ki rinoplasti basit
basit bir ameliyat değildir. Genel anestezi konuda sizin için çok daha alacaktır. Ne kendinizi strese sokarsınız ne doktorunuzu strese sokarsınız. O yüzden bende ve birçok cerrah arkadaşım lokal rinoplasti olayını asla düşünmez. Lütfen siz de düşünmeyin. Peki anesteziyi de seçtik. Genel anestezi olacaksınız. Peki kimler olabilir? Herkes olabilir mi? Hayır, herkes olamaz. Herkes olmamalı. Neyi kastediyorum? Bunun bir yaş sınırı var öncelikle. Erkeklerde 18 yaş, kızlarda ise 17 yaş burun estetiğinde alt sınırdır. Bu yaşın altına yaptığımız birkaç ameliyatımız var bizim ama burada çok ciddi solunum problemleri vardı hastanın ve sınav öncesi vesaire bu solunum problemini halletmemiz, onları rahatlatmamız gerekiyordu. Ama bilin ki burun gelişmeye devam ederse elde edilen sonuç bozulabilir. Tekrar küçük de olsa dokunuşlara ihtiyacınız olabilir. Revizyon gerekebilir. Peki burun estetiğinde peki geriye dönüş olur mu? Bu soruyla da çok sık karşılaşıyoruz. Hatta bizim web sayfamızda burun büyütme cerrahisi, estetiği diye bir yazı da yazdık. Peki burada ne demek istiyoruz? Siz bazı hastalar görüyorum. Burun ameliyatı oldunuz diyelim. Ne bileyim burun kemeriniz gitti. Evet, istediğiniz darlığa geldi. Ama bazen hasta şunu düşünüyor. Evet, ben çok sağlıklı bir karar sürecinden geçtim ve bunu da isteyerek yaptım ama bir türlü gözüm alışmıyor, bir türlü içim ısınmıyor ya da ben eski burnumu çok özlüyorum, keşke yaptırmasaydım, geriye dönüş var mı diyen hastalarımız için cevabım büyük ölçüde evet. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi genellikle burun estetiğinde eski haline göre biraz küçüldüğü için biz buna burun büyütme estetiği diye bir isim vererek yazısını yazdık, makalesini yazdık. Aslında benzer prensipleri biz revizyon rinoplastikte ya da sekonder rinoplastik ameliyatlarda zaten uyguluyoruz. Şimdi hayal edelim. Sizin burnunuzun kemeri gitti. Eskisine göre daha dar hale geldi. Ve siz bunu istemediniz. Keşke yapmasaydım diye karar verdiniz. Hem de uzun bir süre geçti. Aradan bir yılınız geçti ve hala aynı fikirdeyseniz o zaman yapacak çok bir şey yok. Biz burnunuzu olabildiğince eski haline çevirelim. Bizim eski fotoğraflara ihtiyacımız olacak. Eski fotoğraflarınız üzerinde burnunuzu nasıl bir şekillendireceğimizi, nasıl bir kemer tekrar koyabileceğimizi, burnunuzu ne kadar kalınlaştırabileceğimiz konusunu birlikte konuşalım. Bazen çok fazla kalkmış olan burunları tekrar geri aşağı indirebiliyoruz. Bunu konuşalım. Bunu nasıl yapacağımızı anlatalım. Elbette revizyon rinoplastisinde yaptığımız gibi vücudunuzun değişik yerlerinden, kulaktan, kaburgadan, kıkırdaklar, fasyalar alabiliyoruz ki bu malzeme lazım. Bize bu kıkırdaklar, dokular lazım ki burnunuza sizin yeniden kemer yapacağız. Yeniden burnunuzu aşağı doğru inmesi için güçlü kıkırdaklar yerleştireceğiz. Septumunuzu tekrar güçlendireceğiz. Hatta çok daraltılmış burun kanatlarında lokal flaplerle burun kanadı bile tekrar büyüttüğümüz hastamız oldu. Çok daha böyle ileri aşamada bir hastamızda da çok fazla konkası alınan, bizim boş burun sendromu dediğimiz nefes alıyor mu aldığı nefesi hissetmeyen bir hasta grubu vardır. Bu hasta grubunda burun içerisine kıkırdaktan yeniden konka yaptığımız hastamız da oldu. Yani geriye dönüş, evet tabii ki bunda bazı sınırları var. Geriye dönüş ciddi bir oranda mümkündür. Böyle bir talebiniz varsa da bu konuşulabilecek bir şeydir. Bilginiz olsun, araya bir dipnot geçelim. Ne yaptık? Doktorumuzu seçtik. Burnumuzun nasıl bir şekli olacağına karar verdik. Teknik konusunda bir uzlaştık. Anestezi zaten genel olacak dedik. Yaşımız da uygun. Artık heyecanlıyız. Ameliyat olmaya karar vermişiz. Peki bundan sonra karşımıza bir de bütçe çıkıyor. Ne yapıyoruz genellikle? Hemen Google'a yazıyoruz işte burun estetiği ameliyatlar fiyatları. Hatta yanına güncel olarak 2022 belki seneye de izlerirler bunu. 2023, 2024 gibi rakamlar yazıp fiyat araştırması yapılıyor. Biz bunu nereden biliyoruz? Bu Google'daki istatistikler bize de geliyor. Evet, bizim de internette bazı çalışmalarımız var. Oradan haberimiz var. Şuna çok iyi anlamanız lazım. Bu seçimleri yapmadan önce siz burnunuza ne fiyat biçiyorsunuz? Buna karar verdiniz mi? Yani kendi burnunuzun değerine önce siz bir karar verin. Ondan sonra da bununla ilgili bir araştırmaya geçmesin. Elbette herkesin bütçesi var. Bu doğru. Ama doktor seçimini sadece fiyat çerçevesinde yaparsanız maalesef yanlış işlere bulaşabilirsiniz. Bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzün içerisinde de, sağlığın içerisinde de maalesef fiyat merkezli olduğunuz zaman bazı yanlışlıklar yapılabiliyor. Lütfen bu ayrımı çok iyi planlayın ve karşınızdaki doktorun aldığı eğitim ve verdiği emeğin, edindiği tecrübenin değerini lütfen çok iyi değerlendirin. Ve bunu değerlendirirken kendi burnunuza biçtiğiniz değeri de mutlaka akılda tutun. Çünkü hastaların en büyük yaptığı hata şu bardağın fiyatı. Bu bardak gördüğünüz gibi standart bir kupa. Eğer 10 tane ayrı web sitesine girdiniz, onun da ayrı fiyat bulduysanız size tavsiyem en ucuzunu alın. Bu bardak çünkü aynı bardak. Bulmuşsunuz zaten. Ama konuşmanın başında da anlattığım gibi her doktorun estetik anlayışı farklı. Çok farklı. Size hitap edip etmedi vesairesiz süreç içerisindeki verilen hizmetin kalitesi, sonrasındaki bakımlar hepsi çok farklı. Siz marketten aynı ürünü almadığınız için 5 doktora sorup en ucuzunu seçmenin doğru olduğunu düşünmeyin. Siz marketten bardak almıyorsunuz. Siz herhangi bir sabit
sabit bir eşya almıyorsunuz. Siz fabrikasyonda standarda oturmuş bir şey almıyorsunuz. Evet, hepimiz aynı kitapları okuyoruz. Benzer üniversite müfredatlarıyla mezun oluyoruz. Evet, ama hepimiz kendi kişilik faktörlerimizi ameliyatın içerisine katıyoruz. Bu hesapları çok iyi yapmanız lazım. Değerlendirirken bu gözle değerlendirmeniz lazım. Ve kıyaslamalarınızda lütfen bunu aklınızda tutun. Evet, hangi aşamaya geldik? Kararımızı verdik, bütçemizi de ayarladık. Güzel, doktorumuzu seçtik. Artık ameliyat sürecine başlıyoruz. Peki, ameliyat sürecinde önce bir gün seçilecek. Hastanemizi belirleyeceğiz. Hangi hastanede, hangi gün ameliyat olduğumuzu planlayacağız. Bununla ilgili ameliyat önce sizin çok detaylı fotoğraflarınız çekilecek. Belki ameliyatla ilgili ödemeleriniz teslim alınacak. Ki daha ameliyat sırasında cerrahın bununla ilgili ödemenin ne olduğunu düşünmemesi emin olun sizin için çok iyi olur. Onun sonrasında ameliyat günü geldiği zaman genellikle testler çok hızlı çıktığı için hastamızın da ekstra dahili problemler olmadığını düşünerek söylüyorum bunu. Varsa bazı tetkikleri önceden yapıyoruz. Ama hastamızda dahili herhangi bir hikayesi yoksa testler de çok hızlı çıktığı için hastaneye yattığınız gün ameliyatta hazırlık testleriniz ortaya çıkıyor. Anestezi sizi değerlendiriyor. Ondan sonracıma biz ameliyat saatimizi beklemeye başlıyoruz. Ameliyat saatimiz geldiği zaman ameliyathaneye tam giriş aşamasında size bir sakinleştirici bir ilaç, bir iğne damar yolunuzdan yapılıyor. Bir tane damar yolu açılıyor anladığınız üzere. Onun dışında bir ağrınız vesaire hiçbir şeyiniz olmayacak. Oradan size çok böyle keyifli, güzel bir ilaç veriliyor. Siz kulak memesi kıvamında mutlu bir şekilde ameliyathaneye giriyorsunuz. Mutlu olmak burada çok önemli. Eğer zaten ameliyatın öncesinde bu anlattığım süreçleri siz sağlıklı bir şekilde geçirdiyseniz ameliyatta mutlu girmemeniz için bir sebep yok. Ameliyat stresi mi? Çok normal bir şey. Siz uyuyacaksınız ve biri sizin üzerinizde bir takım çalışmalar yapacak. Bu çok doğal. Ama siz mümkün mertebe kendinizi pozitif yönde telkin edin. Çünkü bir inanışım var. Eğer siz ne kadar pozitifseniz ameliyatınız o kadar iyi geçer, iyileşmeniz o kadar hızlı olur ve her şey yolunda seyreder. Lütfen keyifli bir ameliyat için kendinizi pozitif yönde uyarılar verin. Daha sonra ameliyathane kapısından geçeriz, içeride sizi karşılarız ve bir seremoni başlar içeride. Bir ameliyata hazırlık seremonisi. Bu seremoni içerisinde işte monitörize edilirsiniz, üzerinizdeki bir takım örtüler hazırlanır. Hemen arkasında da yavaş yavaş anestezideki modern anestezinin modern ilaçlarıyla hızlı bir şekilde uykuya dalarsınız. Bazen soruluyor, acaba ameliyat sırasında uyanır mıyım? Ameliyat sırasında uyanma diye bir şey gerçekten vardır. Son derece nadirdir. Bir de problem değildir bu. Bunu hissettiğimiz zaman zaten monitörler uyarır ve anestezi bununla ilgili önlem alır. Ama ben şimdiye kadar bu tür bir durumla 3 ya da 4 defa karşılaşmışımdır. Çok da büyük bir problem olmadığını size söyleyebilirim. Onun dışında ameliyat süreniz primer rinoplasti bizim pratiğimizde 1,5 saat civarında sonuçlanır. Bunun uzun olması, uzun yapılan klinikler de var. Çok da önemli değildir. Sonucunuzun iyi olması daha önemlidir. Ameliyatınız biter. Ameliyat bittikten sonra uyandırılırsınız. Uyandırıldıktan sonra ameliyathanede değerlenme ya da bekleme odası, dinlenme odası gibi isimler verilen yerde bir dinlenme sürecine alınırsınız. Bu süreç sizin 15 dakika ile 1 saat arasında değişebilir. Siz kendinize iyice geldikten sonra ki ameliyat bittikten sonra anesteziye biz bitişe geçtik dedikten sonra 2-3 dakika içerisinde uyanıyorsunuz zaten. Değerlenme odasında da bir 15-20 dakika eliniz yüzünüz temizlenir. Üstünüz başınız bir düzeltilir. Ondan sonra dinlendikten sonra kendinizde olarak odanıza gönderilirsiniz. Ve ondan sonra da artık bakım süreciniz başlar. Şimdi bakım sürecine geçmeden önce buraya kadar aslında çok uzun bir yol kat ettiniz. Kararlar verdiniz, planlar yaptınız, maddi manevi bir sürü yükün altına girdiniz, o ameliyata oldunuz. Ama emin olun ameliyat sonrası bakımınız en az ameliyat kadar önemlidir. Şimdi bu kısma geçiyoruz. Bu arada canlar abone olmayanları lütfen engelleyelim ve lütfen abone olun, bizi destekleyin. Evet, rinoplasti sonrasında burun bakımınız nasıl olmalı? Horultusunu duydun mu? Simba, horlama. Evet, şimdi geçmiş olsun diyelim. Ameliyattan az önce çıktınız. Sizi sedyeyle yatağınıza getirdiler ya da kendi yatağınızda ameliyathanede aldılar. Şu an odanızdasınız. Dedim ya başlangıçta hani abone olun, daha önce 174.000 kişi izlemiş. Orada sadece ameliyat sonrası nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatmıştık biz tek tek. Şimdi onları biraz daha gözden geçirerek yeniden anlatacağız size. Evet, eğer bu linki biz size gönderdiysek bunu izleyin diye muhtemelen bizim hastamızsınız. Ameliyat oldunuz bize. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz tekrar. Yatağınızda
yanınızdasın, dinleniyorsunuz. Bir tarafta da bize kulak verin. Çünkü bundan sonraki süreç, emin olun, en az ameliyat öncesi ve ameliyat sırasındaki bütün süreçlerin toplamı kadar belki daha da önemli süreçlerdir. Peki kurallara geçiyoruz şimdi. En önemli kurala geldik. Burnunuz en böyle stabil dediğimiz bir preservation rinoplasti ile letdown ile yapılmış olsa bile sonuçta kemik iskeletiniz, kıkırdak iskeletiniz eski stabilitesinde değil. Bu ne demek? Bir bebek gerçekten burnunuzun kaidesini, yerini değiştirebilir. O yüzden bütün travmalardan korumanız lazım. Bunu söylediğimiz zaman hastalar diyor ya benim bebeğim var, burnuma çarpacak mı? İlginç bir şekilde çoluk çocuk o burnunuzdaki ateli görüyor. Bırakın çocukları, evdeki köpeğiniz bile o ateli gördüğü zaman bir duruyor. Üstünüze atlamıyor. Çünkü beyin bir refleks olarak burada bir sıkıntı var. Ne yapmam lazım? Kendi kendine sordurtuyor. Bir evdeki evcil hayvanınıza bile. O yüzden en büyük travma o değil. En büyük travma sizsiniz. Şöyle, özellikle uyurken hastalar burnuna ne yaptıklarının farkında değiller. Lütfen düz bir şekilde yatın. Hatta mümkünse bu yolculukta kullanılan yolcu yastıkları boynunuzun arkasına geçireceksiniz ve düz şekilde yatacaksınız. Biraz sağa sola dönsem ne olur? Ne mi olur? Birazcık dönmenizden bir şey olmaz tabii ki. En fazla şiştiğiniz yer değiştirir. 5 derece burnunuz sağa dönükse ertesi gün burnunuzun sağ duvarını, sağ deliğini daha şiş bulursunuz. Neden? Çünkü sıvı o tarafa kayıyor. Ne tarafa yatarsanız sıvı o tarafa yer değiştirecek. Bu bizim için önemli bir şey değil. Yani bunu zaten size anlatıyoruz. Bu şişlikteki asimetriyi görseniz de hiçbir önemi yoktur. Ama önemli olan siz biraz döndüyseniz bu gece devamı da gelecektir. Burun ameliyatı çok ağırlı ameliyatlar değil. O yüzden bazen hastalar gece yarısı dönüyor ve burnunu yastığa dayamaya başlıyor. Eğer burnunuzu yastığa dayarsanız burnunuzu eğersiniz. Ameliyatta burun size orta hatta teslim ediliyor. Bunun size orta hatta verilmemesi bir neden yok ki. Yüzünüz, burnunuz ortada, gözümüzün önündesiniz ve burun orta hatta olacak şekilde bu ameliyattan çıkıyor. Orta hatta kalmasının devamı biraz da size bağlı. Lütfen burnunuzu travmalardan koruyun. Çok önemli. Hatta benim için en önemli kural budur. Bir diğer yapmanız ve dikkat etmeniz gereken şey uyku pozisyonunuz. Az önce dedim düz bir şekilde yatın ama bir de sırt yüksekliğinizi birazcık arttırabilirsiniz. Şimdi hani bilirsiniz ayağınızı burkarsanız ne olur? Buz uygularsınız, biraz da havaya kaldırırsınız. Niye havaya kaldırırsınız? Şişlikten kaynaklanan ödem vücuda geri aksın diye. Aynı şey burnunuz için de geçerlidir. Burnunuz, başınız biraz yukarıda olursa eğer burnunuzun ve hafif göz altınıza ilerleyen şişlikler oradan hızlı bir şekilde uzaklaşacaktır. Ve sabah uyandığınızda kendinizi daha az şişmiş bulursunuz. Lütfen yastık yüksekliğinizi biraz yüksek seçin ya da eğer inceyse 2 tane yastık kullanabilirsiniz. Bu şekilde ve dik sırtınız tam böyle yatağa temas edecek, sağa sola dönmeden düzgün bir şekilde yatmanız lazım. Evet biliyorum sürekli bu pozisyonda yatmak son derece sıkıcı ama bir emek verdiniz, doktorunuz da bir emek verdi. Bu kurala uymanız emin olun hepimiz için hayırlı olacak. Hastaların genellikle ameliyat sonrasında en çok bizden beklentileri uyku ilacı kullanabilir miyim? Gece uyuyamıyorum. Hayır, kullanamazsınız. Çünkü uyku ilaçları sizin o alarmda durma pozisyonunuzu, alert olma duygunuzu ortadan kaldırır. Hani az önce dedik ya uyku pozisyonu çok önemli. Burnunuzu yastığa gömmeyin, üstünüze yorgan çekmeyin, burnunuza hiçbir şekilde darbe gelmemesi lazım. Eğer uyku ilacı alırsanız gece kendinizi koruyamazsınız. Peki bu süreç ne kadar sürecek? Tıpta iyileşme mekanizmasında, iyileşme dinamiğinde şöyle bir temel kural vardır. Bir doku bir yıl sonra ameliyat olmadan ki döneminin %80 direncine ulaşır. Yani bir yıl sonra %80'lik direnci siz geri kazanmış olacaksınız. %100'ü hala değil bakın ama bizim için yeterli süre. Bir yıl lütfen dikkat edin. Her türlü travmadan kendinizi korumanız lazım. Bir diğer kurala geçiyoruz. Soğuk kompres uygulaması. Ne demek? Bu çok karmaşık bir şey değil. Yani evde küçük bir buzdolabı poşetin içerisinde 3-5 parça buz da koyabilirsiniz. Ya da bu konuda özel göz bantları şeklinde dondurulabilir jeller de var. Bu da olabilir. Ya da bizim eski hocalarımızın böyle buzdolabı poşetler içerisine bezelye koyup bunu buzlukta tuttukları. Çünkü bezelyenin ağırlığı tamamen branş şekline oturabilir. Tam bir kalıp olmayacak. Biraz tane tane olması gerekiyor takdir edersiniz ki. Özetle buz uygulamak önemlidir. Sadece ameliyattan çıktığınız sonraki 24 saat değil. Zaten evdesiniz. Biraz dinleneceğinizi tahmin ediyorum. 3-4 gün buz uygulayın. Bu iyi gelecektir. Buradaki enflamatuar reaksiyon ki bu enfeksiyon değil. Cerrahinin kendisi de bir enflamasyon yaratıyor burada. Siz bunu buzla biraz yatıştırıyorsunuz. Elbette verdiğimiz ilaçlar da bu sürecin hızlanmasına yardımcı olacak. Ama buz uygulamak sizin hem şişliğinizi azaltır hem de deri altındaki morarmalara, deri altındaki küçük kanamalarınızı ciddi anlamda azaltacaktır. Sürecinizi çok hızlı hale getirecektir. Lütfen buz uygulayın. Buz bizim dostumuzdur. Ameliyat sonrasında biz size bir reçete veriyoruz. Bu reçetede neler var? 1. Antibiyotiğiniz var. Evet, bu burun bölgesi, burun içi asla steril bir ortam haline getirilemez.
Bu nedenden dolayıdır ki yarı kirli bölge grubuna girer. Biz de ameliyattan sonra size vereceğimiz antibiyotiği düzenli olarak kullanmanızı istiyoruz. Eğer herhangi bir alerji durumunuz varsa zaten ameliyat öncesi size sormuşuzdur ve sizin kullanabileceğiniz türden bir antibiyotiği size vermişizdir. Antibiyotik hiç kullanmazsanız ne olur? Genellikle hiçbir şey olmaz. Bizimki birazcık da önlem olmaktır. İkinci kullanmanız gereken ilaç, reçetenizde yine bu da var, ağrı kesicilerdir. Merak etmeyin, herkesin sorduğu, bana çok güçlü bir ağrı kesici verin. Tamam, size güçlü bir ağrı kesici tablet veriyoruz zaten biz. Bu ağrı kesicinin birkaç tane avantajı var bizim için. Bir tanesi, çok olmasa da bir ağrınız olabilir. Bu ağrınızı tamamen ortadan kaldırıyor, bu bir. İkincisi, anti-enflamatuar özelliğinden dolayı sizin şişliğinizin giderilmesi açısından da faydası vardır. Reçetenizdeki bir diğer ilaç burun spreyi. Diyeceksiniz ki içeride silikon bir split koyduğunuz spreyi kullanacak mıyız? Evet, kullanın. Çünkü az da olsa bu burun deliğinizden içeride bir tamponla tıkmadığımız için bir miktar kan sızacaktır. Lütfen kandan korkmayın. Bu ameliyattan sonraki 2-3 gün boyunca, 4 gün boyunca belki gelebilir. Çünkü ameliyat boyunca sinüslerde belki biriken kan, belki o konkalarınızın altında durmuş olan kan dışarı akmak isteyecektir. Ve bunları sürekli temizlemek hem silikonun çıkmasını rahatlatır hem de silikonun içerisindeki deliği açık tutabilirsek eğer siz süreç içerisinde sürekli nefes alıyor olabilirsiniz. Nefesiniz hiçbir zaman tıkanmayacak. Spreyinizi nasıl sıkacaksınız? Lavaboya lütfen eğilin, burun deliğinizi yaklaştırın ve düğmesine basın. Bu steril okyanus suyu olarak bilinen şey yukarı doğru püsküreceği için basınçlı olarak o bölgeyi temizleyecektir. Hiçbir şekilde canınızın yanmasına neden olmaz. Böylelikle burayı da burun girişinizde temiz tutarsınız. Silikonunuz rahat çıkar ve sonraki dönem içerisinde içerisindeki tuzdan dolayı ödeminizi de bir miktar azaltır. Onun dışında reçetenizde başka neler var? Reçete burnunuza nem verecek cinsten. Bu bazen bir rinopanten olur, bazen bir badem yağı olur, nazar nem olur. İçerisine nemlendirecek olan bir ekstra ilaç da koymuş olacağız. Bu sizin burnunuz içerisinde kuru hissetmenizi engelleyecek ve ameliyat sürecinizi çok konforlu hale getirecek. Bir diğer ilacınız antibiyotikli göz merhemi. İlginçtir. Burun ameliyatında antibiyotikli göz kremi yazıyoruz. Bu göz kremini hastamız gözüne sürüyor. Efendim siz burun ameliyatı olduğunuz için biz bunu size burnunuz için verdik. Burundan nereye süreceksiniz ve neden göz kremi? Göz kremden ucu incedir, sivridir böyle. Uygulaması kolay olsun diye. Genellikle biz ameliyatlarda burun kanatlarını küçülttüğümüz için ve buradaki dikişlerin üzerini de kapatmadığımız için sizin günde 2 ya da 3 defa sürme çeker gibi incecik o antibiyotikli göz kreminizle o burun kanadındaki dikişlerinize sürmenizi isteyeceğiz. Dediğim gibi bizim pratiğimizde %95 burun kanatlarınızı biz küçültmüş olacağız. Sadece %5'lik hastalar bunu kullanmasına gerek yok. Reçetenizde ödemenizi hızlı atılabilmesi için zaman zaman steroidleri ekliyoruz. Özellikle hassas olduğunu düşündüğümüz reçete içerisine yazdığımız bir steroid bazlı tabletimiz vardır. Bu tableti sadece 6 gün kullanacağız. İlk gün sabah öğle akşam, ikinci gün sabah öğle akşam, üçüncü gün sabah akşam, dördüncü gün sabah akşam, beşinci gün akşam, altıncı gün akşam ve hepsi bu. Bütün paketi lütfen bitirmeyin. Çünkü steroidlerin artısı olduğu kadar eksisi daha çoktur. Biz onu tadında, kıvamında bu dozlarda kullanmak istiyoruz. Lütfen şişliğim hızlı gitsin diye bizim söylediğimiz dışında kullanmayın. Ve genellikle de zaten sayılı olarak hastalara veriyoruz. Biz işimizi garanti almak istiyoruz. Reçetenizde son olarak bulunacak olan ilacımız Contratubex. Contratubex marka olarak da söyledim çünkü reçeteli olarak ya da Sağlık Bakanlığı nezdinde skar tedavisinde resmi olarak tanımlanmış olan bir ilaçtır kendisi. Çok fazla seçeneği de yoktur. Dikişleriniz, burun kanadınız, evet açık yapmadık ameliyatınızı, kapalı rinoplasti olduğu zaman burun kanadınızı küçültürken derinizden bir eksiltme yaptığımız için bu eksiği de dikerek kapattık. Tam burun kanadının kendi olduğunun içerisine biz o dikişleri gizledik. Ama süreç içerisinde bu izlerinizin belirgin olmasını istemiyoruz. Ve yaklaşık 2. haftanızdan başlamak üzere 6 ay boyunca bir ilaç kullanacaksınız. Bu kremi sadece sürüp bırakmanızı değil, dikiş hattınız boyunca parmağınızla minik minik yedirmenizi isteyeceğiz. Ve mümkünse günde 4 defa bunu yapacaksınız ve her masajınızın 5 dakika olması önemlidir. Kurallar bitti mi? Hayır, kurallar bitmedi. Az önce sadece reçeteyi anlattım. Şimdi kurallara devam ediyoruz. Gözlük kullanımı 3. aydan sonra ince, hafif bir gözlüğe başlayabilirsiniz. Ama ağır gözlükler için en azından 6. ayınızın geçmesi gerekiyor. Ve bu başladığınız anda burnunuzun üzerinde normalde olduğundan daha fazla iz bırakmasının sebebi neden? Burnunuz hala şiş çünkü. Biraz daha zamana ihtiyacınız var.
Onun dışında diğer soru, havuzda denize ne zaman girebilirim? Aşağı yukarı birinci ayda denize, 1,5 ayda da havuza girebilirsiniz. Çünkü deniz tuzlu olduğu için biraz daha avantajlı. Hatta ve hatta biz hastalarımızı mutlaka denize giriniyoruz. Hani o bir spreyi var ya, burnunuzu sürekli yıkadığınız steril okyanus suyu. Denizin kendisi en azından daha ekonomik bir şekilde daha derinlemesine temizlik yapabilir. Lütfen denize İlk fırsatta gidin. Spora ne zaman başlayabiliriz? En çok sorulan bir diğer soru bu. Bu sporun ne olduğuna göre çok değişir. Başlangıçta eğer hafif kardiyo ile başlayacağım diyorsanız 1-1,5 ay yavaş tempolu bir sporun başlaması için idealdir. Neden? Çünkü içeride sizin yaralarınız yeni yeni iyileşmeye başlamış, dikiş hatlarınız yeni yeni kapanmaya başlamış ama sizin kan basıncınızdaki birazcık artmalar oralardan küçük sızmalara neden olabilir. Aylar içerisinde siz spor temponuzu gittikçe arttırabilirsiniz. Birinci yıldan sonra istediğiniz sporu daha önce ne yapıyorsanız aynısını yapabilirsiniz. Ama sporda bizim en çok korktuğumuz şey kan basıncınız artacak, burnunuz kanayacak değil. Bir kere kanamadan korkmayın. Eğer burnunuz kanarsa yapmanız gereken şey, bu arada şu ek bir bilgi verelim. Burnunuzu sıkın, dişlerinizi kapayın ve çeneniz göğsünüze değsin. Eğer yakınlarınız varsa ekstradan bir de size buz verebilirler. Tüm burun kanamalarında ameliyat olun ya da olmayın yapmanız gereken acil ilk müdahale budur. Ve kendiliğinden duracaktır. Çok da büyük bir dert etmeyin bu konuyu. Çünkü kanamadan daha önemli spordaki kısıtlamanın sebebi alacağınız travmalardan biz çok korkuyoruz. Yani yaptığınız spora bağlı olarak tutup da futbol oynuyorsanız yani burnunuza top gelmeyeceğinin garantisi varsa oynayın tabii ki. Ya da ağırlık çalışıyorsunuz, ne bileyim çok da agresif bir spor yapıyorsunuz, judo ile ilgileniyorsunuz. Burnunuzun çarpmayacağı garantisi istediğinizi yapabilirsiniz. En çok merak edilen konu sigara. Sevgili hastalarımız, lütfen sigaradan olabildiğince uzaklaşın. Sigara gerçekten zararlı. Şimdi yara iyileşmenizi bozar, yara izinizi bozar, şişliğinizin geçeceği süreyi uzatır. Beraberinde biz burunu inşa ederken yine de kıkırdakların bazılarının yerlerini değiştiriyoruz. Bir yerden alıp başka yere kıkırdak koymalarımız oluyor. Bu greflerin yaşayabilirliği oranın vasküler yapısıyla, beslenmesiyle ilgili. İçtiğiniz sigara oradaki vaskülariteyi olumsuz yönde bozuyor. Hastalarımız diyor, arkadaşım içiyordu, oldu bir şey olmadı. O arkadaşım, bu akrabam sigara içiyordu, bir şey olmadı. İyi de 3 kişi, 5 kişi, hadi 10 kişi olsun. Biz binlerce kişi görüyoruz, binlerce kişi ameliyat ediyoruz. Tecrübeyle sabittir. Biz bunların hepsini test ettik. Bunlar emin olun kimseye eziyet etmek ya da keyif aldığı bir şeyden uzaklaştırmak için değil. Sigara zararlı. Buna rağmen ameliyat ediyor muyuz? Evet, buna rağmen ameliyat ediyoruz. Neden? Çünkü burası Türkiye. Burada hastalar biz bu sigarayı bıraktıramıyoruz. Anneme bile bıraktıramadım. Size de bıraktıramayacağımı biliyorum. Ama tavsiyem lütfen olabildiğince uzak durun. Yoksa bir riski hem siz hem ben paylaşmış olacağız. Diğer bir konu. Alkol. Alkol sigaraya göre biraz daha masum. Bu arada bir aldığım için değil. Gerçekten biraz daha masum ama burun ameliyatının özellikle erken safhasında alkol alırsanız kanamanız artar. Şişliğiniz inanılmaz artar. Burnunuzu 2 kat büyüklükte bulabilirsiniz. Alkol özellikle ameliyat sonrası ilk 3 ay son derece sıkıntılıdır. Lütfen kullanmayın. Ve kurallar listesindeki en önemli noktaya geldik. Bakın, bir ameliyat oldunuz ve bir yaşantının içerisindesiniz. Bu travmaya uğrayabilirsiniz, ilaçları almayı unutabilirsiniz, ilacınızı yanlış alabilirsiniz. Ya da ne bileyim bazı hastalar kendileri ekstra tedaviler ekliyorlar, daha iyi iyileşeceklerini zannediyorlar. Böyle bir fantaziye girmiş olabilirsiniz. Ama ne olursa olsun şunu unutmayın, doktorunuz sizinle aynı tarafta. Siz nasıl ki bu ameliyatta başarılı bir sonuç alıp mutlu bir şekilde ayrılmak istiyorsanız da doktorunuz da sizde güzel bir sonuç elde edip mutlu bir şekilde bu ofisten çıkmanızı istiyor. Bu açıdan hepimiz doktorunuz ve siz aynı taraftasınız. Bu yüzden ne olursa olsun doktorunuzla doğruları paylaşın. Doktorunuzla doğruyu paylaştığınız süre içerisinde sıkıntınız ne olursa olsun bir çözüm yolu bulunacaktır. Lütfen aynı takımda olduğumuzu unutmayın. Hep birlikte bu ameliyata karar verdik. Birlikte yaptık, birlikte takip ediyoruz, keyfini birlikte çıkartalım. Bir sorun, her zaman sorun olabilir. Çünkü biz yaşayan bir dokuyla uğraşıyoruz. Eğer ben bu gözlüğü buradan alıp buraya koyarsam yıllarca burada durur. Kimse dokunmazsa bu gözlüğe hiçbir şey olmaz. Tabii ki birkaç bin yıl sonra bu molekülden ayrılacak, onu kastetmiyorum ama biz yaşayan dokuyu ameliyat ediyoruz. Bu gözlük gibi değil. Kemiğiniz, kıkırdağınız, deriniz, mukozanız, eyvah ben yaralandım, ben iyileşmem lazım diyecek ve kendi çapında bir iyileşme sürecine girecek. Bu yüzdendir ki bazı komplikasyonlar bizim de kontrolümüzün dışındadır. Olsun, bu da önemli değil. Bu işin zaten tuzu biberidir. Önemli olan bütün önlemleri alıp bu komplikasyon olasılığını minimumda tutmaktır. Minimumda tutup karşılaştığımız zaman da en küçük dokunuşlarla bunu hızlı bir şekilde çözmektir.
Dediğim gibi biz aynı takımdayız. Bunu birlikte çözüp birlikte mutlu olmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında eğer çok daha komplike bir şey, ciddi bir travma geçirdiniz, ameliyat erken safhasında bozuldu, önemli değil. Her şeye bir çözüm var. Sadece aynı takımda olduğumuzu unutmayın ve doğru iletişim kuralım. Bu şekilde hepimiz bu işten keyifli ayrılacağız. Herkesin komplikasyonu var. Komplikasyon olmadığını söyleyen kişi yalan söylüyor. Benim de komplikasyon var. Ama hastalara ben şunu sözünü verebilirim. Asla sıfır komplikasyon bu ameliyattan çıkacağız denilemez. Ama bir sorunla karşılaştığınız zaman bu sorunu çözmek için sonuna kadar birlikte yürüyeceğimizin sözünü verebiliriz. O yüzden bizim ailemiz, bizim hastalarımız mutludur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmadıysanız olmaz. Lütfen. Caner şuraya bir yere abone ol butonu koyar mısın? Görüşmek üzere.